geldiniz. Fatma Gülşen Koçak, İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Uluslararası ilişkiler lisans eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisansına devam etmektedir. Öğrencilik yıllarından itibaren Türk ve Müslüman toplumların sorunlarıyla ilgilendi, çeşitli uluslararası seminer ve programlara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirkette yönetici asistanı olarak çalıştı, sivil toplum kuruluşlarını inceledi. Türkiye'ye döndükten sonra eğitim ve kültür alanında STK'larda görev aldı. Kız yurtlarında yöneticilik yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye Dergiler Birliği, Eğitimci Yazarlar Derneği gibi kurumlarda aktif roller üstlendi. Gazete ve TV programlarında kültürel içerikler üretti. Röportaj ve yazıları Milli Gazete, Akit, Milat gibi yayınlarda yer aldı. Ummanın Gözyaşları, Geleceği Kuran Kadınlar gibi 9 kitabı bulunan Koçak, yurt içi ve yurt dışında seminer ve konferanslara katılmaktadır. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, 1967 yılında Van'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi, 1985 ve Kara Harp Okulu'ndan 1989 mezun olarak jandarma teğmen rütbesiyle göreve başladı. 2008 yılında binbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans 2004-2006 ve İnönü Üniversitesi'nde doktora 2007-2011 eğitimini tamamladı. 2017 yılında siyasal hayat ve kurumlar alanında doçent unvanı aldı. Gaziantep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde çeşitli akademik görevlerde bulundu. İki üniversitenin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin kurucu başkanlığını yaptı. 2012-2014 yılları arasında dekan yardımcılığı görevini üstlendi. 2019 yılında 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumunu düzenledi. 2011'de AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve dış politika konularında konferanslar verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası medya kuruluşunda yorumcu olarak yer aldı. Siyasal rejimler, demokrasi, hükümet sistemleri ve güvenlik konularında yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisiyle iktidar olmuş siyasal partilerde lider değişimi ve siyaset bilimi, kavram ve tanımlar adlı kitapları bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetler Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibidir. İsrail, Arap ülkeleriyle yaptığı normalleşme anlaşmalarıyla bölgedeki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile yapılan anlaşmalar, İsrail için önemli diplomatik başarılar. Ancak İran'ın nükleer programı ve Filistin sorunu gibi meseleler hala masada duruyor. İsrail, güvenlik öncelikli politikalarını sürdürürken, bu sorunları nasıl çözeceği konusunda da önemli kararlarla karşı karşıya. Son olarak, bölge üzerindeki küresel güçlerin etkisini unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltırken, Çin ekonomik yatırımlarıyla etkisini artırıyor. Kuşak ve yol girişimi kapsamında Orta Doğu'da kritik hamleler yapan Çin,
bölgeyi bir ekonomik merkez haline getirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü mü, yoksa Çin'in ekonomik diplomasisi mi bölgede daha etkili olacak? Orta Doğu'da dengeler sürekli değişiyor. Her ülke kendi hedefleri doğrultusunda pozisyon alıyor. Peki, bu değişimlerin sonucunda bölgeye barış mı gelecek, yoksa yeni çatışma alanları mı doğacak? Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Kıymetli panelistlerimiz gazeteci yazar Sayın Fatma Gülşen Koçak hanımefendi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı akademisyen Sayın Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe beyefendi. Değerli Assam üyeleri ve gönüldaşları ile tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izleyen ve izlemeyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Orta Doğu ve Kuzey Afrika krizlerine çözüm arayışı panel dizimize devam ediyoruz. Önceki haftalardaki çalışmanın devamı olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu akşamki panelimizde de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gelişen olayların yansımalarını ele alacağız. Ben sözü konuklarımıza vermeden önce birkaç cümleyle konuya giriş yapmak istiyorum. Küresel dengeler değişiyor. Çin adım adım dünyanın her köşesinde etkisini artırıyor. Peki Orta Doğu'da büyüyen bu yeni güç Türkiye ve İsrail için ne ifade ediyor? Türkiye artık sadece uzak bir Asya ülkesi olarak değil, neredeyse kapı komşusu olan Çin gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mı? Sorularının cevabını arayacağız bu panelde. Türk dış politikası için bir öncelik sıralaması yapmak gerekirse, Orta Doğu her zaman ön sıralarda yer alan bölgelerin başına gelmiştir. Çünkü Washington hesaba katılmadan bölgede bir eyleme girişmenin pek de mümkün olmadığı herkes tarafından biliniyordur şimdiye kadar. Ancak Amerikan yönetimi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Ankara'nın dahil olmadığı hiçbir denklemin çözülmesinin mümkün olmadığını çoktan anlamış durumda. Nitekim bunu geçen hafta terör devleti soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ı ziyareti sırasında Trump'tan gördüğü nahoş muamelede işittiği sözler ve Trump'ın Türkiye ve çok değerli Cumhurbaşkanımıza yönelik övgü dolu sözlerine tüm dünya şahit oldu. Son yıllarda Kuzey Afrika ve Orta Doğu denklemine küresel bir aktör daha dahil oldu ve her geçen gün adı daha çok duyulmaya başlandı. Bu yeni aktörün ismi uzun zamandır herkesin adını sık sık telaffuz ettiği Çin. Çin sözde komünist bir devlet. Ancak adeta kapitalizmin bir başka yorumunu yaparcasına yürüttüğü politikalarıyla 10 yıllardır sürdürdüğü istikrarlı ekonomik büyümesi sonucunda 18 trilyon dolarlık yurt içi ve yurt dışı gayri safi milli hasılası ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. Satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın en büyük ekonomisi konumunda. Tek başına küresel ekonominin %18'ini oluşturan Çin, şu an yerkürenin en büyük imalatçısı, en büyük ihracatçısı, en büyük ikinci ithalatçı ülkesi haline geldi. Birçok araştırma kuruluşunun projeksiyonlarına göre ise 2030'da ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek. Hatta geçen hafta şiddetlenen ticaret savaşlarına bakılırsa her iki ülkenin karşılıklı ortaya koydukları ticaret vergi politikalarıyla 2030'u da bulmayacak gibi görünüyor. Amerikan ekonomisindeki gerilemeyi hep birlikte izliyoruz. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da ise nispeten yeni bir oyuncu olmasına rağmen Çin her geçen gün bölgedeki ayak izini artırıyor. Neredeyse her gün bölge ülkeleriyle yeni anlaşmalar yapıyor. Bölgedeki ekonomik varlığı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Öyle ki Çin bölgedeki her ülkenin ithalatında istisnasız ilk 5 ülkeden biri haline geldi. Çin'in Arap ülkeleriyle ticareti 2022 yılında 430 milyar dolar gibi devasa bir hacme ulaşmış durumda. Çin malı ürünler bölgenin her şehrinde, hatta her köyünde bulunuyor. Üstelik Çin Orta Doğu ülkelerine sadece mal satmıyor. Aynı zamanda buralara doğrudan yatırımlarını da götürüyor. Bölgenin birçok ülkesi Pekin hükümetinin son zamanlardaki en büyük meydan okumalarından biri olan kuşak ve yol girişimine katılmış vaziyette. Bu arada geçtiğimiz hafta meydana gelen bir gelişmeyi de burada ifade etmem lazım. Son olarak Çin, dünyanın ticaret savaşlarıyla serseme döndüğü bir atmosferde kısaca RMB sistemi ile dünya çapında etkisi çok çok hissedilecek olan adeta finansal bir nükleer bomba attı. Yani Çin Halk Bankası dijital RMB
Çin yuanı üzerinden sınır ötesi ödeme sistemini 10 Asya ülkesine ve 6 Orta Doğu ülkesine tamamen bağlanacağını aniden duyurdu. Bu da dünya ticaret hacminin %38'inin Amerikan dolarının hakim olduğu SWIFT sistemini atlayıp doğrudan dijital R&B alanına gireceği anlamına geliyor. The Economist dergisinin Bretton Woods sistemi 2.0 karakol savaşı olarak adlandırdığı bu son finansal oyunda Çin küresel ekonominin temel kodunu blok zincir teknolojisiyle yeniden yazıyor. SWIFT sistemi hala sınır ötesi ödemelerdeki 3-5 günlük gecikmeyle mücadele ederken Çin tarafından geliştirilen dijital para köprüsü takas hızını 7 saniyeye sıkıştırdı. Yani uluslararası para transferlerini bankalar arasında çok kısa bir zamana indirmiş durumda. Panel konumuza gelirsek, Çin-İsrail ilişkileri bağlamında Sayın gazeteci yazar Fatma Gülşek Koçak hanımefendi tarafından değerlendirmeler yapılması ve özellikle de İsrail bölgedeki daimi hamisi Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin'le yedekleyebilir mi? Ana sorusunu esas alarak ayrıca bu soruya bağlı şu tarihi sorulara da cevap bekliyoruz. İsrail, İsrail'in teknoloji ve altyapı alanında Çin ile derinleşen ilişkileri Washington'ın stratejik bağımlılık kırmızı çizgilerine rağmen devam ediyor. Sizce İsrail bu işbirliğini sadece ekonomik bir araç olarak mı görüyor yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne bir jeopolitik mesaj mı veriyor? Diğer soruları da vereceğim. Siz bunların tamamına birlikte cevap verirsiniz Fatma Hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e alternatifsiz koruyucu rolü, Çin'in Orta Doğu'da artan ekonomik ve diplomatik varlığı karşısında zayıflamaya başlarsa, İsrail pragmatik bir eksen kayması mı yaşar? Yoksa bu denge oyunu Tel Aviv için bir güvenlik açığına mı dönüşür? 3. Orta Doğu'da Çin'in müdahale etmeyen ortak imajı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız şartsız müttefik tutumu karşılaştırıldığında İsrail'in uzun vadeli güvenlik ve bağımsızlık çıkarları hangi modelle daha fazla örtüşüyor sizce? Buyurun Fatma Gülşen Hanım. Sizi dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Değerli Assam severler ve diğer izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün gerçekten birbiriyle bağlı olan iki konuyu işleyeceğiz. İsrail-Çin ilişkisini ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan yansımasını ben anlatmaya çalışacağım naçizane. Sorularla devam edelim. Hangi sorular olduğunu hatırlatarak konuya gireyim inşallah. Birinci sorunuz İsrail'in teknoloji ve altyapı alanında Çin ile derinleşen ilişkileri Washington'un stratejik bağımlılık kırmızı çizgilerine rağmen devam ediyor. Sizce İsrail bu işbirliğini sadece ekonomik bir araç olarak mı görüyor yoksa ABD'ye bir jeopolitik mesaj mı veriyor diye sormuşsunuz. Çok güzel ve yerinde bir soru. Konuları başlıklar halinde ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışayım müsaade ederseniz. İsrail ile Çin arasındaki teknoloji ve altyapı alanındaki işbirliği son yıllarda hem ekonomik hem de jeopolitik boyutlarda dikkat çekmektedir. İsrail'in yüksek teknoloji, ekosistemi ve stratejik konumu, Çin'in kuşak yol girişimi, siz de bahsettiniz az önce, BRA gibi küresel projeleri için cazip bir ortak haline gelmiştir. Ancak bu yaklaşma İsrail'in en büyük müttefiki ve stratejik bağımlılık noktası olan Amerika Birleşik Devletleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Washington, Çin'in İsrail'deki altyapı projeleri ve teknoloji transferlerini ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmekte ve İsrail'e bu konuda baskı uygulamaktadır. Şimdi Çin-İsrail işbirliğinin kapsamlarını biraz masaya yatıralım müsaade ederseniz efendim. Çin-İsrail işbirliğinin kapsamı, Çin-İsrail ilişkileri aslında çok uzun yıllar öncesine dayanan tarihi bir süreci var ama zamanımız çok kısıtlı olduğu için 1992'den itibaren bu zamana kadar gelen kısmını anlatmaya çalışayım. 1992'de diplomatik bağların kurulmasından bu yana ekonomik ve teknolojik alanlarda hızla gelişti Çin-İsrail ilişkileri. Özellikle son 10 yılda Çin'in İsrail'deki yatırımları ve altyapı projeleri dikkat çekici bir artış gösterdi. Ana işbirliği alanları şunlardır. Çin-İsrail işbirliğinin ana işbirliği olan ana alanları şunlardır. Altyapı yatırımları. Çinli şirketler İsrail'in Hayfa ve Aşdod limanlarının işletmesinde
önemli roller üstlenmiştir. Örnek vereyim. Shanghai International Port Group, Hayfa Limanı'nın işletmesini 2021'de devralmıştır. Ayrıca Çin Kalkınma Bankası'nın az önce sizin de belirttiğiniz gibi bir açılım yapması ve bunun öncesinde Kalkınma Bankası'nın Elliot-Ashdod arasındaki ticaret yolu projesi, Kızıldeniz'den Akdeniz'e uzanan stratejik bir koridor oluşturmayı hedeflemiştir ve bunu da yavaş yavaş gerçekleştiriyor. Peki teknoloji ve inovasyon alanında neler yapıyor Çin ve İsrail ortak? Buna bakalım. İsrail'in Startup Nation kimliği Çinli teknoloji devleri için çekici bir yatırım alanıdır. Çinli teknoloji devleri için çekici bir yatırım alanıdır demiştik. Bunlardan bazılarını söyleyelim hangi şirketler olduğunu. Huawei, Tencent ve Alibaba gibi şirketler İsrail'in yapay zeka ve siber güvenlik, biyoteknoloji sektörlerinde ortaklıklar kurmuştur. Çin, İsrail'in yüksek teknoloji birimlerinden faydalanarak kendi teknolojik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kuşak Yol Girişimi BRA, İsrail-Çin'in BRA projesinde stratejik bir geçiş noktası olarak yer almaktadır. Neydi bu proje? Kızıldeniz'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarında İsrail'in limanlarını Çin'in küresel lojistik ağında kilit bir rol oynamaktadır. Biliyorsunuz Çin'den Avrupa'ya uzanan bir demiryolu ağı var Çin'in hayali. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi İsrail'in elinde bulundurduğu limanlar. Bu işbirlikleri ekonomik açıdan İsrail'e sermaye akışı ve altyapı modernizasyonu sağlarken Çin'e Orta Doğu'da stratejik bir dayanak, bir ortak teknoloji transferi imkanı sunmaktadır. Sorunun içerisinde de var çok güzel hazırlanmış soru. Demişsiniz ki Avrupa'nın stratejik bağımlılık kırmızı çizgileri. Nedir bunlar? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Çin ile derinleşen ilişkilerini stratejik bağımlılık çerçevesinde bir tehdit olarak görmektedir. Washington'un endişesi şu noktalarda yoğunlaşmaktadır. Ulusal güvenlik meselesi, ulusal güvenlik riskleri diye de diyebiliriz buna. Amerika Birleşik Devletleri, Çinli şirketlerinin İsrail'in kritik altyapılarında, örneğin Hayfa Limanı yer almasının istihbarat, toplama ve siber casusluk risklerini arttırabileceğini savunmaktadır. Hayfa Limanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunun sıkça kullandığı bir üs olduğu için bu endişeler daha da aslında ciddidir. Teknoloji transferleri var diğer bir başlık olarak. İsrail'in ileri teknoloji ürünlerinin Çin'e transferi, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel teknoloji liderliğine meydan okuyabileceği düşünülmektedir. Özellikle yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında Çin'in olası kazanımları Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik üstünlüğünü de tehdit etmektedir. Bir diğer başlık, bunları kısa kısa anlatıyorum ayrıntıları çünkü çok uzun. Bir diğer başlık ise jeopolitik rekabet. Hocam vaktimiz var. Yarım saatten fazla zamanımız var şu anda. Anladım. Sıkıntı yapmayın. Şeyleri bitireyim. Sonra eğer şey olursa ayrıntılara gireyim hocam. Başlıkları anlatayım çünkü başlıklar önemli. Tabii. Teknoloji transferi dedikten sonra bir sonraki şey jeopolitik rekabet. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında okyanuslar var. Uzak bir yerde bulunuyor Amerika. Amerika'nın, Çin'in sürekli bahsettiğimiz BRA aracılığıyla Orta Doğu'da nüfus kazanmasını kendi bölgesel hegemonyasına bir meydan okuma olarak algılıyor. İsrail'in bu projelerde aktif rol oynaması Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefik ağını zayıflatıyor. Biden yönetimi hatırlarsınız İsrail'i Pekin ile işbirliği konusunda uyardığını açıkça belirtmiş ve İsrail'den Çin ile yaptığı anlaşmalar hakkında düzenli bilgi paylaşımı talep etmişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Caatsa yaptırımları gibi araçlarla İsrail'e dolaylı baskı uygulayabileceği de göz ardı edilmemelidir. İsrail'in motivasyonlarına gelelim. Hani soruyoruz ya ekonomik araç mı, jeopolitik mesaj mı diye. Ekonomik şimdi
İsrail'de, Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri de aslında hepsi ikili, üçlü oynuyorlar. İsrail'in motivasyonlarına gelirsek, şimdi İsrail Çin'le ekonomik araç olarak görüyor. E, Farklı sermaye ve altyapı ihtiyacı var. Bunlar da farklı farklı konular ve başlıklar. Ekonomik araç olarak Çin işbirliği, İsrail'in Çin ile ilişkilerini ekonomik bir araç olarak gördüğüne dair güçlü argümanlar bulunmaktadır. Hani sürekli sosyal medyada konuşulur ya da kendi aramızda sohbet ederiz ve deriz ki İsrail Yahudi sermayesini Çin'e taşıdı deriz ya. İşte bunu açıklayan bir aslında bu başlık. Sermaye ve altyapı ihtiyacı, İsrail'in ihtiyaçları ve Çin'le yapmış olduğu işbirliklerinin aslında sebepleri. İsrail altyapı projeleri için Çin'in finansal kaynaklarına ve müteahhitlik kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. Şimdi buna bir örnek verelim. Eilat ve Ashdod ticaret yolu gibi büyük ölçekli projeler Çin Kalkınma Bankası'nın finansmanı olmadan hayata geçirilmesi zor yatırımlardır. Eilat ve Ashdod ticaret yolunun gerçekleşmesi ve projenin hayata geçirilmesi için Çin finansal kaynaklarına ihtiyaç duyar. Peki ticaret ve teknoloji pazarı diye bir başlık açarsak ve bu anlamda yani ticaret ve teknoloji pazarında Çin-İsrail ilişkileri nasıldır ve İsrail Çin'den neler bekliyor? Bunu açacak olursak Çin, İsrail için önemli bir ihracat pazarıdır. 2023 yılı itibariyle Çin, İsrail'in en büyük ikinci ticaret ortağı konumundadır. İsrail'in yüksek teknoloji ürünleri Çin'in büyüyen pazarında talep görmektedir. Ekonomik çeşitlendirme diye bir başlık açtım ben. Bunu şöyle anlatabiliriz. İsrail ekonomik bağımlılığını yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya dayandırmamak için Asya pazarına da açılmayı stratejik bir hedef olarak görmekte ve bu yolda, bu yönde adımlar atmaktadır. Çin bu anlamda İsrail için hem bir yatırımcı hem de yeni ve büyük bir müşteri potansiyeli içeren kritik bir rol oynamaktadır. Bu perspektiften bakıldığında İsrail'in Çin ile işbirliği, ekonomik kalkınma ve küresel ticaret ve rekabet avantajı sağlama amacı taşıyan pragmatik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Bu benim görüşüm. Peki jeopolitik mesaj olarak Çin işbirliği ne ifade ediyor ya da nasıl görmeliyiz ya da nasıl okumalıyız bu işbirliği? Öte yandan yani az önceki bahsettiğimiz ticari ortaklıklar ya da işte kazançlar yanından İsrail'in Çin ile ilişkilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir jeopolitik mesaj içerdiğine dair de çok kuvvetli belirtiler var. Bunlar nelerdir mesela? Stratejik özellik. Bir tanesi bu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ne olan derin bağımlılığını dengelemek için alternatif ortaklar arayışındadır. Çin ile işbirliği, İsrail'in dış politikada daha bağımsız hareket etme arzusunun bir göstergesi olabilir. Bu özellikle bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik bazı kısıtlamaları sonrası daha belirgin hale gelmiştir. Mesela buna bir örnek verelim. F-35 alımlarındaki pozisyonları, duruşunu örnek verebiliriz. Peki bölgesel denge politikasını nasıl görmeliyiz? Orta Doğu'da Çin'in artan etkisi İsrail için bir fırsat olarak görülebilir. Çin'in savaşma, ticaret yap stratejisi İsrail'in bölgesel istikrarı destekleyen bir aktörle çalışmasını kolaylaştırmaktadır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e dayattığı bazı politikalarının, bunlara örnek verelim, İran'a karşı olan sert tutumunu esnetilmesi için bir manevra alanı yaratabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj, İsrail'in Çin ile yüksek profilli projelere girişmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne sizin bir alternatifiniz var mesajı verebilir diye düşünüyorum efendim. Her iki sorunun her iki ayağında da aslında
var. Çünkü hem ortaklık anlamında hem de bir mesaj anlamında algılayabilir ve bunu kabul edebiliriz. Bu şekilde kabul edebiliriz. Çünkü iki sorunun içerisindeki iki farklı başlığın da anlatmış olduğum nedenlerden dolayı gerçek olduğunu düşünüyorum. İkinci sorunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e alternatifsiz koruyucu rolü, Çin'in Orta Doğu'da artan ekonomik ve diplomatik varlığı karşısında zayıflamaya başlarsa İsrail pragmatik bir eksen kayması mı yaşar yoksa bu denge oyunu Tel Aviv için bir güvenlik açığına mı sebep olur diye sormuşsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir soru ve İçinde birçok yine başlıkların ve gündem oluşturacak açıklamaların yer alacağı bir soru. Buna şöyle cevap verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük müttefiki ve koruyucusu olduğunu biliyoruz ve stratejik bir ortaklık güttüğünü de biliyoruz. Ancak Çin'in Orta Doğu'da ekonomik ve diplomatik nüfuzunun artması bu dengeyi sorgulatan yeni bir jeopolitik dinamik yaratmaktadır. Çin'in Kuşak Yol Projesi, bakın bu Kuşak Yol Projesi çok bahsediliyor. Çünkü bu gerçekten devasa bir proje. Gerçekleştirilirse Çin'in işini çok kolaylaştıracak bir proje. Bu projenin altyapı yatırımları ve tarafsız diplomasi yaklaşımı bölge ülkeleriyle bağlarını güçlendirirken İsrail'in de Pekin ile ekonomik ve teknolojik işbirliği derinleşmektedir diye algılayabiliriz. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerindeki alternatifsiz koruyucu rolünün zayıflaması potansiyelini gündeme getirmiştir. Şimdi denge oyunu dedik. İsrail'in pragmatik bir eksen kayması mı yaşayacağını yoksa bu denge oyununun Tel Aviv için bir güvenlik açığına mı yol açacağını farklı yine başlıklarla anlatmaya çalışayım. Mevcut durumu inceleyelim önce. Mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e koruyucu rolünü biraz masaya yatıralım. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e sağladığı askeri, ekonomik ve diplomatik destekle Tel Aviv'in güvenliğinin temel taşı olmuştur. Bu ilişkinin Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkisinin sadece tek bir alanda değil, askeri alanda, stratejik alanda, diplomasi alanında da artarak devam ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri askeri desteğini en fazla İsrail'e vermiştir. 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlamakta ve F-35 savaş uçakları gibi ileri teknoloji silahların tedarikinde öncelik tanımaktadır İsrail'e. Ayrıca demir kubbe gibi savunma sistemlerinin finansmanına katkıda bulunmaktadır. Peki sadece askeri koruma mı sağlıyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e? Hayır. Diplomatik koruma da sağlıyor. Nedir bu diplomatik koruması? Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'de İsrail'i eleştiren kararları veto ederek Tel Aviv'in uluslararası arenada izolasyonunu önlemektedir. Stratejik ortaklığına gelirsek bu da başka bir başlık. Stratejik ortaklık, ortak istihbarat paylaşımı bu çok önemli bir konu. Stratejik ortaklıkta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratlarını ortak olarak paylaşıyorlar. Bilgilerini birbirine aktarıyorlar. Askeri tatbikatlar gerçekleştirip İsrailli askerlerin yetişmesine yardımcı oluyorlar. Teknoloji transferi gerçekleştiriyor Amerika İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail ittifakını bu dinamiklerle güçlendiriyor. Ancak şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasında örneğin Demokrat Parti içindeki İsrail karşıtı sesler ve küresel önceliklerinde Pasifik odaklanmada görülen değişimler bu koruyucu rolün sorgulanmasına yol açmaktadır. Çin'in Orta Doğu'daki yükselişi bu bağlamda İsrail için alternatif bir ortak olarak değerlendirilmektedir. Çin'in
Orta Doğu'da artan nüfusunu yatıralım ve sonra ikisini karşılaştıralım inşallah. Çin son 15 yılda Orta Doğu'da ekonomik ve diplomatik varlığını hızla güçlendirmiştir. Bu yükselişin ana unsurları şunlardır. Kuşak Yol Projesi, Çin Orta Doğu'yu Avrupa ve Asya'ya bağlayan bir lojistik merkezi olarak görmektedir. İsrail'in Hayfa ve Aşdod limanları, başlangıçta da söylediğim gibi Akdeniz ayağında stratejik öneme sahiptir ve bunu asla kaybetmek istemez. Peki ekonomik olarak nasıl anlatabilir ve nasıl yatırımlarını nasıl değerlendirebiliriz? Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerde enerji, altyapı ve teknoloji projelerine milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. İsrail'de ise liman işletmeciliği, demiryolu projeleri ve teknoloji girişimleri öne çıkmaktadır. Bu ekonomik yatırımları birazdan Ali Hocam, Ali Fuat Hocam Mısır ve Kuzey Afrika bağlamında anlatacak. Çünkü orayı da direkt ilgilendiren ekonomik yaptırımları, ekonomik yatırımları var Çin'in. Peki diplomatik tarafsızlık dediğimiz zaman nasıl algılamamız gerekiyor? Çin, İran, İsrail veya İsrail-Filistin gibi bölgesel çatışmalarda taraf tutmaktan kaçınarak savaşma, ticaret yaklaşımıyla hareket etmektedir. Örneğin 2023'te İran-Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşmasında arabuluculuk yapması, Pekin'in yani diplomatik ağırlığını gösterdiğini görüyoruz. İsrail ile işbirliği, Çin'in İsrail ile işbirliğinin en büyük ayağı yapay zeka, siber güvenlik ve biyoteknoloji alanlarındaki uzmanlığından faydalanmak için teknoloji transferine odaklandı. 2023 itibariyle Çin, İsrail'in en büyük ikinci ticari ortağıdır. 2023 yılı itibariyle bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Çin, İsrail'in en büyük ikinci ticaret ortağıdır. Bu dinamikler Çin'i İsrail için ekonomik bir fırsat olarak konumlandırırken jeopolitik bir alternatif olarak da değerlendirme potansiyelini arttırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyucu rolünün azalması, Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik koruyucu rolü Çin'in Orta Doğu'daki yükselişi nedeniyle zayıflarsa İsrail iki temel stratejiyle karşı karşıya kalacaktır. Pragmatik bir eksen kayması veya mevcut dengeyi sürdürme çabası. Bu senaryonun olası sonuçlarını şöyle ele alabiliriz. Pragmatik bir eksen kayması gerçekleşirse İsrail tarihsel olarak pragmatik bir dış politika izlemiş ve hayatta kalma stratejisini çok yönlü ittifaklarla desteklemiştir. Çin'in ekonomik ve diplomatik yükselişi İsrail'in eksen kayması olasılığını şu şekilde etkileyebilir. Ekonomik bağımsızlaşma bir başlığın adı. İsrail, Çin'in yatırımları ve ticaret hacmiyle ekonomik bağımlılığını çeşitlendirebilir. Örneğin Hayfa Limanı'nı Çinli bir şirket tarafından işletilmesi, Tel Aviv'in Pekin ile stratejik bir ortak geliştirdiğini göstermektedir. Diplomatik esneklik nasıl olabilir? Çin'in tarafsız diplomasisi, İsrail'in bölgesel izolasyonunu azaltabilir. Pekin'in İran ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkileri İsrail için dolaylı bir diplomatik kanal oluşturabilir. Teknoloji ortaklığında ise Çin'in teknoloji talebi İsrail'in Startup Nation kimliğini güçlendirebilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını azaltabilir. Bu şekilde değerlendirebilir ve bu şekilde konuyu açabiliriz. Şimdi bazı şeyler var, bazı avantajlar ve dezavantajları var. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu askeri ve diplomatik korumayı sağlayamaz. Şimdi bakıldığı zaman yani Çin'i sadece Çin'i tutsa İsrail, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e göstermiş olduğu askeri ve diplomatik korumayı sağlayamaz. Pekin'in sıfır düşman politikası İsrail'in İran ile tehdidine karşı ihtiyaç duyduğu aktif desteği engelleyebilir.
İsrail'in Çin ile yakınlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde askeri yardımın kesilmesine veya teknoloji transferlerinin kısıtlanması gibi yaptırımları tetikleyebilir. İsrail'in Çin ile yakınlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde askeri yardımın kesilmesi yönünde eğer bir yaptırım gerçekleşirse, İsrail çok büyük bir kozu askeri yardım askeri aldığı yardımın, çünkü askeri bir bağımlılığı var İsrail'in Amerika'ya karşı. Amerika eğer yardım etmezse İsrail'e, İsrail günümüzdeki bu katliamları gerçekleştiremez ve yayılma politikasını sürdüremez. Askeri bağımlılığın yanı sıra bölgesel düşmanlıklar var. Çin'in İran ve diğer İsrail karşıtı aktörlerle iyi ilişkileri Tel Aviv'in Pekin'e stratejik güvenini sınırlamaktadır. Çok fazla duymamalarını sağlar. Çünkü Çin'in tarafsızlığı İsrail'in ihtiyaç duyduğu aktif desteği sağlayamaz. Oysa Amerika bu desteği sonuna kadar İsrail'e sağlıyor. Peki siber ve istihbarat risklerini nasıl okumalıyız ya da nasıl anlamalıyız? Çinli şirketlerin İsrail'in kritik altyapılarındaki varlığı siber casusluk ve veri sızıntısı risklerini arttırabilir. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu İsrail'e karşı bir baskı unsuru olarak kullanabilir. Sonuç olarak Amerika'nın İsrail'e yönelik koruyucu rolünün Çin'in Orta Doğu'daki yükselişi karşısında zayıflaması, Tel Aviv için hem fırsatlar hem de riskler barındırmaktadır. İsrail, pragmatik bir eksen kaymasıyla Çin'den ekonomik ve diplomatik kazanımlar elde edebilir. Ancak bu stratejiyi Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve diplomatik desteğini riske atarak ciddi güvenlik açıklarına yol açabilir. İsrail'in hayatta kalma doktrini Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı savunma şemsiyesine derinden bağlıdır ve Çin bu rolü kısa ve orta vadede doldurabilecek bir kapasiteye sahip değildir. Bu bağlamda İsrail'in en olası öngörülür stratejisi Çin ile ekonomik işbirliğini kontrollü bir şekilde sürdürürken Amerika ile stratejik ittifakını korumaya odaklanan bir denge politikası olacaktır diye düşünüyorum kıymetli Hazirun. Üçüncü soru, vaktim yetmeyecek diye korkuyorum, inşallah yeter. Vaktiniz var hocam. Vaktiniz var. Şimdi üçüncü soruya Hatırlatayım mı geçmeden soruyu? önce Üçüncü soruyu. ben izleyicilerime şöyle bir kitap önereceğim. Çin-İsrail ilişkilerini çok güzel anlatan Alimcan Ablet isminde bir yazar arkadaşımızın kitabı. Bunun içerisinde Çin'in Türk dünyasındaki yayılmacı politikasını ve yatırımlarını da okuyabilirsiniz ve İsrail ilişkilerini daha derinden inceleyebilirsiniz. Bunu bir katkı olarak sunmak istedim. Üçüncü soru aslında ikinci soruyla biraz Hatırlatayım mı hocam yoksa gerek yok mu? bir hatırlatırsanız hocam, Orta Doğu'da Tamam. Çin'in müdahalesi miydi? Bir şey Tamam. yapabilir misiniz hocam? Önceki konularla da grift olan üçüncü sorumuz şöyleydi. Evet, Orta Doğu'da Çin'in müdahale etmeyen ortak imajı ile ABD'nin kayıtsız şartsız müttefik tutumu karşılaştırıldığında İsrail'in uzun vadeli güvenlik bağımsız çıkarları hangi modele? Ki bunun cevabını biraz önce verdiniz. evet. Hemen hemen evet verdiniz bu sorunun Ama cevabını. ama ben biraz açayım bunu. Çünkü Buyurun, buyurun hocam. müsaade ederseniz. Evet, sorunun Tabii ki, tamamı neydi hocam? tabii ki. Bu şekilde hangi modelle daha fazla örtüşüyor diye Hangi sormuştum. modeli daha fazla örtüşüyor? Şimdi Evet. bunu biraz açayım müsaade ederseniz. Çin'in müdahale etmeyen ortak imajı dedik. Çin, Orta Doğu'da ekonomik işbirliği ve tarafsız diplomasiye dayalı bir strateji izlemektedir. Bu yaklaşım müdahale etmeyen ortak imajını güçlendirmekle bölgedeki aktörler için cazip bir alternatif sunmaktadır. Şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Yani birinci soruda ve ikinci soruda söylediğimiz şeyler aslında burada. İsrail'de Hayfa ve Aşdod limanlarının işletilmesi, Eylot ve Aşdod Ticaret Yolu projesi ve teknoloji sektörüne yapılan yatırımlar bu stratejinin örnekleridir. Tarafsız diplomasi,
Çin, İsrail, Filistin, İran, Suudi Arabistan veya diğer bölgesel çatışmalarda taraf tutmaktan kaçınmaktadır. 2023'te İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasında arabuluculuk yapması Pekin'in diplomatik ağırlığını göstermiştir. Siyasi müdahalesizlik diye bir başlık açmıştım. Çin bölge ülkelerinin iç işlerine karışmamaya ilke edinmiştir. Bu otoriter rejimlerle çalışmaya kolaylaştırırken İsrail gibi sert bir gelişimi sağlamaya çalışan siyasi bir devlet için geçerli bir yol değildir. Çin, İsrail'in yapay zeka, siber güvenlik ve biyoteknoloji alanındaki uzmanlığından faydalanmayı hedeflemektedir ve bunu 2023 yılı itibariyle gerçekleştirmiştir ve az önce söylediğim gibi İsrail'in en büyük ikinci ticaret ortağı Çin'dir. Ekonomik çeşitlendirme bu önemli bir başlık. Çin'in yatırımları İsrail'in ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ee, Nasıl sadece İsrail'in altyapısı modernize etmesi ya da teknoloji ihracatı için yeni pazarlar açmasıyla alakalı bir şey değil bu. Çin'in tarafsızlığı İsrail'in bölgesel izolasyonunu azaltabilir ve Pekin, İran ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkileri İsrail için dolaylı bir diplomatik kanal sağlayabilir aslında. Ama İsrail'in böyle bir niyeti olmadığı için aslında Çin'in bu savaşmama politikası İsrail'in işine gelmez. Çin'in siyasi müdahalesizlik politikası İsrail'in dış politikada daha özerk hareket etmesine olanak tanır. Bu Amerika'nın İsrail'e dayattığı bazı bazı maddeleri e, yapmaması anlamına gelir ve Amerika'nın yapmadığı ve İsrail'in karşı çıktığı şeylerde de bu İsrail'e eksi puan olarak geri döner. Mesela örneğin İran politikası, Amerika'nın İsrail'e dayattığı bazı kısıtlamalardan en önemlisi İran dayatması, İran politikası. Çin, İsrail'in karşı karşıya olduğu askeri tehditlere karşı Hizbullah, İran e, tehditlere karşı aktif bir, hani bunlardan bazıları Hizbullah ve İran tehdidi diye algılayabiliriz, anlayabiliriz. Aktif bir savunma desteği sunamaz. Çin'in böyle bir askeri gücü yok çünkü. Pekin'in sıfır düşman politikası askeri gücünün de aslında dış ülkelerde az olduğunu gösteren bir olaydır. E, s- Güvenlik sınırlamaları var mesela İsrail'in riskleri arasında. Siber ve istihbarat riskleri var. Çinli şirketlerin İsrail'in kritik noktalarındaki 5G ağlarıyla, yani iki soruda da cevapladığımız, iki soruda da anlatmaya çalıştığımız e, iki liman arasındaki Hayfa limanı 5G ağlarıyla siber casusluk ve veri sızdırmalarına sebep olabilir. Amerika'nın tutumu biliyorsunuz sert ve kesindir. Amerika kayıtsız şartsız müttefik tutumunu ele alır. Amerika, İsrail'in güvenliğinin ve bölgesel üstünlüğünün temel garantörü olarak kayıtsız şartsız müttefik rolünü benimsemiştir. Bu yaklaşım askeri, diplomatik ve ekonomik destekle desteklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlamaktadır. Şimdi böyle bir yardıma İsrail hiçbir şekilde geri çevirip Amerika'yı küstürüp Çin'e kucak açacağını düşünmüyorum. Bu anlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan derin bağımlılığı İsrail'in dış politikada özerkliğini sınırlayabilir diye düşünüyorum. Örneğin Amerika'nın İran nükleer anlaşmasına dönme girişimleri İsrail'in güvenlik çıkarlarıyla çatışabilir. İç siyasetteki belirsizlikler, İsrail için konuşuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti içindeki İsrail karşıtı sesler biliyorsunuz ki son bir yıldır yükselmekte ve daha da yükselmekte. Ve bu sesler dış politikada Asya Pasifik'e kayma,
uzun vadede Washington'un Tel Aviv'e desteğini zayıflatabilir diye düşünüyorum kıymetli hocam. Herhalde 40 Tamam, çok dakikayı teşekkür ederiz. doldurduk. Çok güzel aydınlattınız Fatma Hanım. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize soruları var mı diye sormak isterim. Var ise parmak kaldırarak tepki ver modül üzerinden sorabilirler. Yoksa yazılı olarak sorabilirler. E, ve kısa bir ara vermek isterim. İnsani ihtiyaçlar olabilir Evet. dinleyicilerimizde. Kapatmadan son bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi izleyicilerin akıllarına sormak isteyip de sormaya cesaret edemeyenler olabilir. Mesela şöyle bir şey akıllarına gelebilir. Çin Hamas'a karşı ama Hamas'ın aleyhinde bir açıklama yapmadı biliyorsunuz. Hamas'ın aleyhinde açıklama yapmaması acaba İsrail'in karşısında mıdır gibi sorular akıllara getirebilir. Bu Hamas'a karşı bir açıklama yapmaması ya da Hamas'ı kınamaması hakkında. İsrail'in en fazla silah satın aldığı ülke Çin. Yani sessizce ticari şeylerini, bağlarını güçlendiriyor ama diplomatik olarak ya da politik olarak kendini fazla göstermiyor efendim. Fatma Hocam, bir sorumuz var Buyurun. dinleyicilerimizden. Engin Aydeniz Bey sormuş. İsrail-Çin ile ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti içinde tarafsız kalabilir mi diye sormuş. Siz de zaten az önce bu cevabı vermiş oldunuz. Adeta Evet, okumuş gibi. evet. Teşekkür Engin Bey ediyorum zannediyorum kendilerine. başka sorunuz Sağ yok. olsunlar. Şimdi uygun görürseniz küçük bir ara vermek istiyoruz. Bu arada da yine konuyla alakalı, panelimizle alakalı bir kısa video izletmek istiyorum. Ee, Daha sonra da diğer panelistimiz Ali Fuat Gökçe'ye söz vereceğim. Şimdi bir kısa ara, 9 dakika kadar. Çin'in gücü, ekonomisindeki hızlı yükseliş ve dünya çapında gittikçe artan önemi hakkında çok fazla şey duyuyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti bir zamanlar emperyalist devletlere bağımlı, vahşi iç savaş ve işgallerle yerle bir olan az gelişmiş bir tarım ülkesiyken bugün güçlü bir devlet haline gelmiştir. Modern Çin, bilimsel ve teknik başarılarıyla güçlenmiş, dünyanın en gelişmiş sanayisine ve en büyük donanmasına sahip bir ülkedir. Çin'in fabrikaları, dünyanın geri kalan kısmı tarafından tüketilen pek çok şey üretmekte ve kimi şirketlerin üretim merkezlerinin neredeyse tamamı Çin'de bulunmaktadır. Çin'deki işçilerin çalışma koşulları ağır olmakla kalmıyor, çoğu zaman işçilerin hayatlarını da tehlikeye atıyor. Çin'in bir şehrinde iş bulmayı başarabilen yerli halk, çoğu zaman keyfi ve kanunsuz uygulamaların, hatta Çin fabrikalarındaki hummalı çalışma hızına dayanamayıp intiharların kurbanı olmaktadır. Çin'deki düşük ve istikrarsız yaşam standartlarının gelişmesini sağlamak, ülkedeki yöneticilerin uzun vadeli önceliği olmuştur. Peki Çin'deki fabrikalarda işçiler kimler adına çalışmaktadır? Dürüstçe çalışmaları onları gerçekten hukuksuzluktan ve yoksulluktan kurtarmakta mıdır? 1978'de Çin'de Deng Xiaoping tarafından ekonomik reformlar uygulandı. Yöneticiler ülke ekonomisinin piyasa ekonomisine geçişine öncülük etti. Sovyetler Birliği'nin rakibi durumundaki Çin rengini de değiştirmiş oldu. Yine hükümet yabancı tekellerin ülke topraklarına yerleşmesi konusunda batılı yatırımcılarla anlaşmalar yaptı. Batı'nın kapitalist ülkeleri iş gücü maliyetinin asgari düzeyde olduğu Çin'e memnuniyetle gönderdiler sanayilerini. Kendi isminin anlamını unutan Çin Komünist Partisi, ülkeye akın eden yabancı sermayenin önünü açtı ve aslında ülkesindeki çalışan nüfusun büyük bir kısmını bu ülkelere kiralamış oldu. Kırsal kesimde ortaya çıkan sınıf ayrımlarına bağlı olarak sosyalist kolektif çiftlikler yok edildi ve milyonlarca insan fabrikalarda düşük ücret karşılığında çalışmaya razı oldu. 2010 yılında Çin'deki işsiz sayısının 200 milyon kişi olduğu tahmin ediliyordu. Çinli işçilerin sayısı yoksul köylerden gelen göçmenler nedeniyle günümüzde de artmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Çin nüfusunun büyük bir kısmı aile çiftliklerinde veya haklarının ihlal edildiği gettolarda yaşamakta ve çalışmaktadır. Devlet yetkilileri parti içindeki gruplar tarafından atanan birer kapitalist haline gelmiş,
eskinin gelişmekte olan sosyalist toplumu da yozlaşmış bir kapitalist topluma dönüşmüştür. Çin Komünist Partisi 2001 yılında girişimcilerin de parti saflarına katılabileceğini açıkladı. Ulusal Halk Kongresi'nde 1975'te işçi ve çiftçinin %51,1 olan temsiliyet oranı 2003'te %4'ün altına düştü. Çin toplumundaki sınıf ayrımı en geri kalmış kapitalist ülkelerdeki kadar yüksek rakamlara ulaştı. Son zamanlarda Çin'deki dolar milyarderlerinin sayısı ABD'dekini geçti. Bugün Çin'de 819 dolar milyarderi ve 1 milyondan fazla dolar milyoneri var. Deng Xiaoping, komünistlerin kınamalarına cevap olarak bir kedi eğer fare yakalıyorsa rengine bakılmayacağını ifade etmişti. Çinli yetkililer gerçekten de servetlerini nasıl elde ettikleriyle pek ilgilenmez. Ancak aynı şey çalışan insanlar için söylenemez. Çinli işçilerin fazlasıyla sömürülmesiyle elde edilen kar, nihayetinde kapitalist tekellerin servetlerine eklenmek için batılı şirketlerin ve büyük Çin bankalarının hesaplarına giriyor. Bu arada Çin toplumundaki kesimler de dünyanın geri kalanında olduğu gibi piyasalaştırma reformlarına maruz kalıyor. Mevcut tüm hizmetler hızlı bir şekilde özelleştiriliyor. Büyüyen mali sermaye tarafından el konuluyor ve hizmetlere dönüştürülüyor. Çin'in kar odaklı sağlık ve eğitim sistemi tüm dünyada benzerleri gibi sıradan insanların yaşam kalitesini arttırmıyor. Çin mali sermayesi yurttaşlarının sadece çok çalışmasıyla yetinmediği için çalışan halkı izlemek amacıyla partinin desteğiyle yüksek teknolojili yöntemler uyguluyor. Sosyal kredi adı verilen sistem, insanları güvenilir, borcunu ödeyebilen veya işten kaçan güvenilmez Çinliler olarak gruplamak için tasarlandı. Şehirler, polisin veri tabanına milyonlarca yüzü aktaran kamera ağlarıyla donanmış durumda. Fabrikalarda çalışma mesaisiyle örneğin izin verilen dinlenme dakikalarının aşılması halinde uygulanan maaş kesintisi dahil olmak üzere işçilerin hareketleri üzerinde her türden denetim uygulanmaktadır. Çin devlet kurumları ve bankaları kendi yurttaşlarını sömürmekle kalmıyorlar. Ülke Sovyetler Birliği örneğinin aksine diğer ülkelerdeki ticaret pazarlarına bağımlı ve kendi kaynaklarıyla kalkınma sağlamakta. Çin sermayesini ve sanayisini diğer ülkelere taşımak, iş gücü maliyetini ucuz tutmak, hatta ülke içinde iş gücü maliyetini düşüremiyorsa dışarıdan temin etmek zorunda kalıyor. Tüm bu önlemler gerçek bir emperyalist büyüme anlamına geliyor. Partinin kapitalistleri az gelişmiş ülkelerin burjuvazisine rüşvet veriyor, işçilere karşı mücadelelerinde o burjuvazileri destekliyor. Örneğin Kazakistan'da Çin sermayesi petrol ve gaz sahalarının çoğunu ele geçirdi ve Kazak petrol sanayisinde işçilerin grev ve eylemlerinin bastırılması için Kazak hükümetine etkin bir biçimde destek veriyor. Çin bankaları zayıf ve bağımlı ülkelerin rüşvetçi seçkinlerine rüşvet vermeye ve onları kendisine borçlu birer sömürgeye dönüştürmeye hiç de karşı değil. Çinli kapitalistler endüstriyel fabrika, elektrik santralleri ve işçilerin kabus gibi koşullara maruz kaldığı diğer altyapı inşaatları için Asya ve Afrika ülkelerine kredi veriyor. Çin, bu fabrikaların kapitalistlerini kendi gereksinimlerini karşılamak için kullanıyor. Hatta iş yerlerine yerel halk değil, Çinliler yerleştiriliyor. Yerel burjuvazi, Çinli ortaklarından büyük rüşvetler alırken, yoksullar borç esareti ve işsizlik baskısı altında ölmeye devam ediyor. En üst seviyede kârı hedefleyen Çin sermayesi, sınır komşularının kaynaklarını tüketmekten vazgeçmezken, işbirliği ve ortak yatırım sözleriyle de yaptıklarını örtbas etmeyi unutmuyor. Açgözlü ve umursamaz hükümetlerin Çinli şirketlerle birlikte Rus topraklarını barbarca ormansızlaştırması, Rusya'nın Güney Sibirya ve Transbaykal bölgelerini işte bu şekilde bir çevre felaketine sürüklemiştir. Emperyalist genişleme politikasının kaynakları tüketmesi ve ekonomik bağımlılığın sürdürülmesiyle sınırlı olmadığı bilinmektedir. Çin, kendi kapitalistlerinin hakim konumunu silahlı kuvvetleri aracılığıyla savunmaya hazırlanıyor. Tacikistan'da birkaç yıl önce Çinlilerin dayattığı ve Tacik hükümeti tarafından ödenmeyen kredi borcu nedeniyle ülkenin büyük bir bölgesi Çin ordusu tarafından işgal edildi. ABD, Rusya ve Fransa'nın paralı askerlerinin yanında Çin Silahlı Kuvvetleri de Afrika Cumhuriyetlerinde faaliyet göstermekte, değerli topraklara ve maden yataklarına el koymaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprak iddiaları
Vietnam, Filipinler, Endonezya, Rusya, Japonya, Hindistan ve Bhutan gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çin Komünist Partisi, komünist enternasyonel hücreler yaratmak yerine sözde Konfüçyüs Enstitüsü adını taşıyan kurumları kurmakta, proleter mücadele fikirlerinin yerine her yerde geleneksel değerleri empoze etmekte ve diğer ülkelerin işçilerine uluslararası destek sunmak yerine kendi ulusal yayılmacılığıyla ilgilenmektedir. Çin'deki kapitalist restorasyon ve Komünist Parti'deki çözülmeye rağmen Çin proletaryası kapitalizmle mücadelede etkileyici bir tarihsel deneyime sahiptir ve bundan dolayı da gelecek için umut var. Çinliler uzun süre özverili bir şekilde Ulusal Kurtuluş Savaşı'na öncülük ettiler. Soygunla, ekonomik bağımlılıkla ve emperyalist güçlerin doğrudan müdahalesiyle savaştılar. Sanayi merkezlerinde milyonlarca kişilik köylü orduları, Marksizm esasına dayalı binlerce kişilik işçi hücreleri yarattılar. 30 yıldan fazla süren iç savaşta burjuvaziye ve milliyetçilere karşı mücadele etmeyi öğrendiler. Bu geçmiş deneyim bugün her zaman olduğundan daha değerli. Kapitalist sistemdeki kriz, Çin fabrikalarındaki grev hareketini diriltmiştir. Geçen sene ülkede 1000'den fazla büyük çapta grev ve protesto gerçekleşti. Sanayideki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Bu sayı 1993'te sadece 8.000 iken 2002'de 850.000'den fazladır. Çin fabrikalarındaki işçilerin, ulaştırma işçilerinin, inşaat işçilerinin yanı sıra hakları ihlal edilen iç göçmenler, örgütlü eylemler için komiteler oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük proletaryası yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Ve bu da demek oluyor ki gericilerin ve parti popülistlerinin ifadelerine rağmen Çin'in gerçek rengi kızıldır ve öyle de olacaktır. Evet, bu kısa arada hem Çin'le alakalı ilave konuları bir gözden geçirmiş olduk. Hem de şunu gördük ki dünyanın hiçbir yerinde hangi küresel güç egemen olursa olsun huzur olmayacak. Yani İslam ülkeleri birleşerek bu emperyal güçlerin karşısına kendi haklarını muhafaza edecek şekilde bir harekete girmedikleri takdirde bu adaletsizlik tüm dünyada olmaya devam edecek. Yani alın birini ötekine vurun. Amerika Birleşik Devletleri olmazsa Çin'in hegemonyası dünyayı kasıp kavuracak. Çin olmazsa işte Amerika Birleşik Devletleri ya da bir başka küresel gücün Rusya'nın öne çıkması söz konusu olursa aynı adaletsizlikler devam eder. Dolayısıyla huzur ancak İslam'ın birleşmesiyle mümkün olabilir. Dünya insanlığına örnek olabilecek yöntemleri ancak bu birlik sunabilir. Evet, vakit geçirmeden bir diğer panelistimiz Sayın Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe Bey'den de Türkiye'nin Kuzey Afrika etki alanında ve Orta Doğu'da komşusu olmaya hazırlanan finansal emperyalist Çin ile yüzleşmeye hazır mı? Ana sorusunun açılımını yapmak üzere Çin'in Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da altyapı yatırımları, liman devralmaları ve borçlandırma politikaları göz önüne alındığında Türkiye bu yeni emperyal jeopolitik komşuluğa karşı bir vizyon ve strateji geliştirmiş midir? Yoksa Pekin'in sessiz kuşatmasına hazırlıksız mı yakalanmaktadır? Tarihte Batı emperyalizmine karşı güçlü refleksler geliştiren Türkiye'nin doğudan gelen bu finansal emperyalizm karşısında sessiz kalması Çin'in bölgedeki yayılmasına örtük bir meşruiyet sağlıyor olabilir mi? Diğer bir tali soru. Eğer Çin Afrika'dan Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne kadar Türkiye'nin çevresini stratejik yatırımlarla sararsa bu kuşak Türkiye'nin Avrasya'daki bağımsız jeopolitik hareket alanını daraltır mı? Yoksa Ankara bunu yeni bir çok kutuplu oyun alanı olarak mı okur? Sorularına cevap arayacak şekilde değerli Ali Fuat Hocam'dan değerlendirmelerini almak istiyoruz. Hocam buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Ali abi diyeyim ben, kıymetli moderatörümüze. Bu güzel gecede bizleri dinleme zahmetiyle katlanan ve gelen tüm dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Şimdi Çin, Afrika, ABD ve Türkiye oldukça önemli
konu bu. Yani sorular içerisinde e, kıymetli büyüğüm bu soruları okudu ama ben şöyle bir başlamak istiyorum. Mesela bir Afrika atasözüyle başlayacağım. Afrika deyince. Şöyle notlarımı karıştırdım. Şöyle bir Afrika atasözü var. Onu acaba İslam ülkelerine uyarlayabilir miyiz bilmiyorum. Aslanlar kendi yazarlarına kavuşuncaya kadar kitaplar avcıyı övecektir. Ya da bir başka anlatımla aslanlar kendi tarihçisine sahip olana kadar avcılık öyküleri her zaman avcıyı yüceltecektir. Bakın bu bir sömürge kıtası olan, sömürülen bir kıta olan Afrika'da bir atasözü. Yani biraz önce de belirtildi. İslam ülkeleri bir araya gelmediği takdirde adı ne olursa olsun emperyalist ülkelerin bir şekilde hedef tahtası olacak ki Türkiye gibi coğrafya. Bakın bu coğrafya çok önemli. Mesela bugünlerde ne konuşuyoruz? Terörle mücadele, müzakere, terörsüz Türkiye konuşuyoruz değil mi? Şimdi terörle mücadele ve müzakere teorik anlamda çalışan bir kişi olarak şunu belirtmek lazım. Özellikle müzakere stratejisinde işte İrlanda örneği verilir. E, İspanya örneği verilir. ETA. Kolombiya, Sri Lanka, Mozambik örnekleri verilir. Birçok örnek daha vardır ama en temel budur müzakerelerle ilgili. Şimdi bunlar içerisinde İspanya ve İrlanda başarılı olmuştur. Ben şöyle açıklarım bunun başarısını. İspanya ve İrlanda'daki bu terör örgütleri kendi içinde çıkmıştır. Dış müdahale sadece İspanya'daki ETA terör örgütünde Fransa'daki Bask bölgesinden gelmiştir. Yardım. O da kesilince bitmiştir. İrlanda'da ise dış destek yoktur terör örgütüne. Ama bizim coğrafya öyle değil. Bizim coğrafya öyle bir coğrafya ki emperyalist ülkelerin adeta cirit attığı, her türlü emperyalist ülkeleri bulabildiğiniz o doğal kaynak bakımından olsun, hidrokarbon yatakları bakımından oldukça zengin, e, semavi dinlerin merkezi Orta Doğu, tam böyle kesişim noktası. Yani her türlü çatışmalara açık olabilecek, menfaat ilişkilerine açık olabilecek emperyalist ülkelerin e, hedeflerine açık olabilecek bir coğrafyada bulunuyoruz. Ve burada da siz kendi hikayenizi yazmadığınız takdirde ya da kendi tarihçinizi bulmadığınız takdirde o zaman gelip başkaları sizin hikayenizi yazar. Siz de o zaman o tarihçiyi, sizin hikayenizi yazan tarihçiyi översiniz. Yaşasın Amerika dersiniz, yaşasın Rusya dersiniz, yaşasın Çin dersiniz. Bakın yani çünkü tarihi onlar yazıyor. Değil mi? Onlar yazdığı zaman da bu Afrika atasözünde olduğu gibi. O zaman şöyle bir Afrika'dan çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Hepimiz biliyoruz zaten. Mesela bakın Afrika ülkelerinden Etiyopya bugüne kadar hiç sömürge olmamıştır. Onun da altını çizelim. Bakın Etiyopya hiç sömürge yönetime girmemiş bir ülke pozisyonunda. Şöyle notlarıma baktım. Dünya altın rezervinin %70'i Afrika'da çıkarılıyor. Kritik mineral diyoruz ya hani bugünlerde nadir toprak elementleri ABD Başkanı Trump da sürekli olarak bu konuda işte Ukrayna Devlet Başkanı'na diyor ki 500 milyar dolarlık bana bir anlaşma yap. Orada kritik mineralleri alacağım diyor. Grönland'a gidiyor diyor ki ben seni Amerikalı ol diyor. Neden diyor bunları? Çünkü kritik mineraller. Biraz ona değineceğim ayrıntılara. Bakın bunlardan 40'ı bu kritik minerallerin 40 adedi Afrika ülkesinde. Çok ilginç değil mi? Afrika'da 2000 dil konuşuluyor. Dünyada konuşulan dillerin 2'si Afrika'da. Ve çok daha ilginci, daha en güzeli daha doğrusu ilginçten ziyade en fazla İslamiyet'in yaygın olduğu kıta ve dil. Dil diyelim. 29 tane İslam ülkesi var. Değil mi Ali abi? 29 diye biliyorum ben. Şimdi Afrika ülkeleri bir de çok ilginç veriler var. Afrika ülkeleri her gün zengin Batı ülkelerine 100 milyon dolar borç ödüyor. Çok ilginç. Her gün 100 milyon dolarlık bir borç ödüyor Afrika.
Yine şöyle notlarıma baktım. Afrika'da 54 ülkenin 27'sinin resmi dili Fransızca. Yine Afrika ülkeleri ulusal para rezervlerinin, ki Fransız sömürgesi olanlar, Fransa Merkez Bankası'na yatırmak zorunda. Fransa sömürgelerinin toplam ihracattaki payının %60'ı Fransa'ya ait. Bakın burada. Şimdi iş böyle olunca yine tüm dünya platin ve kobalt arzının %90'ı Afrika'da. Altın arzının, manganez arzının 2'si. Uranyum arzının %35'i Afrika'da. Çok önemli bir kıtadan bahsediyoruz. O zaman ben şöyle diyeyim. Bakın, Fransa Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın çok güzel sözleri var. Mart 2008'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac şöyle diyor. Afrika olmadan Fransa 3. dünya ülkesi durumuna düşecek demişti Mart 2008'de. Yine Mitterrand, yine Fransa Cumhurbaşkanı, Afrika olmadan Fransa'nın 21. yüzyılda tarihi olmayacaktır demiştir. Bunu ben söylemedim. Bu açık kaynaklar bunlar. Herkes bunlara ulaşabilir. Şimdi böyle bir kıtadan bahsediyoruz. Böyle bir e, kaynaktan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bütün emperyalist ülkeler, sömürgeci ülkeler tarihte olduğu gibi halen daha oradalar. Hani diyorlar ya, bizim ne işimiz var Afrika'da? Ya biz sömürmeye gitmiyoruz. Biraz sonra anlatacağım. Türkiye'nin Afrika'daki politikalarını. Biz sömürmeye gitmiyoruz oraya. Onlar gibi değiliz. Nedenleri, sebepleri ve uyguladığımız politikayı gördüğümüzde oldukça ilginç. Peki bu sömürge, hadi Batılıları gördük de işte Amerika'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, Portekiz'i, bunları gördük. Çin'in ne işi var ve Çin ne zaman geldi buraya? Bu da çok önemli. Şöyle baktığımızda ilk 3 aşamalı değerlendiriyoruz Afrika-Çin ilişkilerini. Bir tanesi, ilk aşama 1950'li yıllarda başlıyor. 70'li yılların sonuna kadar devam ediyor. İkinci aşama 80'li yıllarda gerçekleşiyor. Üçüncü aşamada 90'lı yıllarda Soğuk Savaş sonrasında. Çin'le Afrika arasındaki ilişki. Hadi Çin orada ne işi var ve nasıl bir politika izliyor? Çok ilginçtir. Çin Afrika'da diğer emperyalist ülkeler gibi değil. Oldukça fazla kabul görüyor. Bunu da belirtmemiz lazım. Bakınız, bu çok önemli. Neden? Çünkü Çin'in Afrika'da diğer ülkeler gibi bir sömürge geçmişi yok. Yeni yeni giriyor. Yani 1950'lerde giriyor. Sömürge geçmişi olmadığı için de Çin oldukça rahat hareket ediyor. Orada birbirlerini, halkları, ekonomileri birbirlerine yakınlaştırıcı bir psikopolitik etki yapıyor bu. Sömürge geçmişinin olmaması. Yine 1971 yılına kadar hatırlayalım, hepimiz biliyoruz. Çin uluslararası arenada tanınmıyordu. Ve bu tanınmamasından dolayı ikili ilişkilerini kendisinin tanınmasını engelleyen ülkelerden ziyade Çin, Afrika gibi ülkelere doğru ekonomik anlamda, bakın siyasi değil, ekonomik anlamda ilişkilerini geliştirerek, ki uluslararası ilişkilerde şunu söylüyoruz, birçoğunu hepimiz biliriz, sarih tanıma, büyükelçilik tanınarak siyasi anlamda ilişki kurmaktır. Zımni tanıma dediğimiz, büyükelçi aşmadan diğer işte kültürel faaliyetlerin, ekonomik faaliyetlerin yapılması anlamına gelir. Konsolosluklar vasıtasıyla. Şimdi burada da Çin kendisi Birleşmiş Milletler üyesi değil, tanınmıyor 71'e kadar. O dönem içerisinde Afrika ile ekonomik anlamda ilişkilerini geliştiriyor. İki aktör arasında böyle bir ilişki var. Yani mağdurlar ilişkisi diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Çünkü Afrika'da sömürülüyor. 60'lı yıllarda Mozambik'te olsun, diğer Afrika ülkelerinde bağımsızlık hareketleri var. Bu bağımsızlık hareketlerinin içerisinde işte oradaki sömürge, kimlere karşı yapıyorlar bunları? Sömürge yönetimleri. Şimdi bakın, şunu da belirtmek lazım. Afrika'daki sömürge yönetimlerine karşı bağımsızlık hareketi yapanları kim destekliyor? Karşı ideolojinin temsilcileri. Sömürge yönetimleri liberal ideoloji, onlara karşı, onların yayılmacı politikalarına karşı mücadele eden de sosyalist ideoloji. Yani Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti. Oradaki bağımsızlık mücadelelerini destekliyor. Dikkat ederseniz genelde bağımsızlık mücadelesi adını verdikleri çok çeşitli örgütler, yapılar, devlet dışı örgütler
Marksist-Leninist bir ideolojiye sahiptirler. Bunlar kimi yerde terör örgütü olarak adlandırılıyor. Oraya girdik mi oldukça uzun bir konu. Belki vaktimiz kalırsa da onunla ilgili konuşuruz. İlk kez bir Çinli başbakan 1963-64 yıllarında Afrika'yı ziyaret ediyor. İki aktör arasında işten bir dostluk artırılması için bakın eşitlik, egemenliğe saygı duymak, birbirinin işlerine müdahalede bulunmamak, ortak çıkar bağlamında birlikte hareket etmek, gelişmek, küresel meselelerde bilgi paylaşımında bulunmak ve işbirliği, adil ve dürüst bir uluslararası siyasi düzeni istemek. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, dünya beşten büyüktür diye. Adamlar da aynısını demiş. Çünkü ikisi de mağdur. Afrika da mağdur Batı'ya karşı, Çin de mağdur 71 yılına kadar. Yine şu ilkeler, Çin'le Afrika arasındaki şu ilkeler var ilişkilerde. Siyasi boyutta samimi olacaksın diyor. Dostluk ve eşitlik oluyor. Bakın siyasi boyuttaki ilişki. Ekonomik boyutta ise karşılıklı yarar ve ortak refaha dayalı bir ilişki istiyoruz. İki ülke arasında. Uluslararası boyutta karşılıklı destek ve yakın koordinasyon ön plana çıkıyor. Afrika kıtası ve Çin arasında. Kültürel boyutta da karşılıklı öğrenme, birbirini tanıma, ortak kullanım söz konusu. Şimdi bakın bu Çin ile Afrika arasındaki ilişki. Bu dört ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel boyuttaki, uluslararası boyuttaki işbirliğinin yani Afrika kıtasıyla Çin arasındaki ilişkileri nasıl geliştirdiğini görüyoruz. Ki biraz önce de belirttim ya, uluslararası arenada tanınmayan bir Çin var, sömürülen bir kıta var. O yıllarda 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda bağımsızlık mücadeleleri var. Ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği tüm bu ülkeleri sömürge yönetimlerine karşı mücadele eden devlet dışı örgütlere karşı siyasi destek, askeri destek ve silah mühimmat desteği veriyor. Bugün baktığımızda birçok örgütün orada e, Sovyet desteği yani Marksist-Leninist bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Peki Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler ne durumda? Bakın bu da çok önemli. Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere baktığımızda kıymetli dinleyiciler, Türkiye'nin özellikle burada notlarıma bakacağım. Şöyle çok şey. İlk ziyareti 2005'te Etiyopya, Güney Afrika, Tunus, Fas yapılıyor. 2002'de 12 olan büyükelçiliğimizin sayısı 2021'de 43'e yükseliyor. 2020 yılında 25,3 milyar dolar olan ihracat hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretleriyle de 75 milyon dolara daha artarak daha da çıkıyor. Bakın Nijerya'yla, Togo'yla, Angola'yla, Çad'la, Nijer'le, Mali gibi ülkelerle. Kimdir bu ülkeler? Çad, Nijer, Mali. Fransa ile yakın ilişkisi olan ülkeler. Fransız siyasiler Macron ne dedi? Türkiye'nin Afrika'daki bu politikalarına rahatsızız dedi. Neden? Çünkü kendi yani bu ülkelerin para rezervlerini biraz önce verdiğim miktarı Fransa Merkez Bankası'ndan yatmayacak. Çünkü onlar sömürürken Türkiye sömürmüyor. Peki Türkiye ile Çin arasındaki ilişki nasıl? Düzeltiyorum, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki. Buradaki Türkiye'nin izlediği politikanın temel amacı kıtayı sömürmek değil, kıtayı bitirmek değil, kıtayı yaşatmak bağlamında. Bugün birçok ülkede işte neyi gördük en son? Somali ile değil mi? Somaliland arasındaki problemi çözmek için oradaki Somali ile diğer ülke arasında Somaliland problemini çözebilmek için Türkiye iki ülke liderini Sayın Cumhurbaşkanı buluşturdu Türkiye'de ve onlarla bir anlaşma imzalattı. Bundan sonrası onlara ait dedi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı. Kazan kazan formülü var. Hatta ben buna e, kazandır kazan diyorum. Önce Türkiye Afrika ülkelerine kazandırıyor. Neler yapıyor? Özellikle Türkiye kıtanın mevcut kaynaklarını müşterek olarak değerlendiriyor ve burada diğer oradaki yetkililerle birlikte onların görüşünü alarak, onların ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımlar yaparak, onları o halkı istihdam ederek, köle gibi çalıştırarak değil. Bakın
Bunun altını çizmek lazım. İkisi çok farklı. İstihdam etmek ayrı, eşit şartlarda maaşını, ücretini, sigortasını, ama bir de çalıştırıp da haklarını vermemek var. Sömürgecilerin yaptığı gibi. Oradaki önce onlara istihdam önceliği tanıyor, projeleri zamanında tamamlıyor. Bu çok önemli. Sürüncemede bırakıp kaynakları sömürmüyor. Projeleri önceden tamamlıyor. Yerinde yapılan üretimi yerinde yapıyor. Bakın nerede? İşte nerede yapılacaksa, fabrika nerede kurulduysa oradaki istihdam ediliyor, üretim yerinde yapılıyor ve üretim o ülkenin kurallarına göre ihraç ediliyor, parası da oraya yatırılıyor. Sadece oradaki firmalar kendi karlarını alıyor. Yatırım tekrar oraya yapılıyor. Bu Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki. Çin'in de aynı politikayı izlediğini görüyoruz. İşte iki ülkenin Çin ve Türkiye'nin bu şekildeki yaklaşımı Afrika kıtasında kabul görüyor. Tam da kesişiyor. Yani Çin'de kesişiyor. Afrika'da kesişiyor. Ama Çin'in sermayesi çok fazla. İş gücü çok fazla. Bakınız bugün Sovyetler Birliği'nde komünist devrimi yapan işçilerdir. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise köylülerdir. Orada köylü partisi vardır. Köylüler devrim yapmıştır. Çünkü o dönem içerisinde çalışacak işçi bulamadıkları için de orada onlar da köylü üzerine devrimi yapmaya kalkmışlardı. Ama bugün devasa nüfusuyla, ekonomisiyle Batı'nın eskimiş teknolojilerini e, Çin'e götürerek ucuz işçi formülüyle üretim yaptıklarını, hatta bugünlerde Çin Amerika'yla bir video yayınlıyor yapay zekayla. Hepimiz izlemişizdir. Dalga geçiyorlar. Gelin siz çalışın, Amerika üretecek diyorlar. Obez Amerikalılardan. Çin bu şekilde de dalga geçiyor. Peki Türkiye ne yapacak Çin'le? Çin bir emperyalist ülke. Biraz önce Fatma Hanım belirtti. İsrail'de aldığı liman. Yunanistan, Atina'daki Pire Limanı. Bakın burayı aldı. Şimdi e, bu çok önemli. Hani biz nereden bahsediyoruz? İşte Hindistan'dan çıkacak bir işte Amerika'nın icat ettiği ticaret yolu Hindistan, Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'den gelip Yunanistan'dan gidecek. Akdeniz'i geçip. Nereden gidecek? Pire Limanı'ndan gidecek. Kontrolü kimde? Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Şimdi iş böyle olunca Türkiye'nin de tabii ki bu alanlarda Çin'le olan ilişkileri karşılıklı e, karşı karşıya geliyor. O zaman Türkiye, bana göre bu benim fikrim, şimdi bu bölgede özellikle Afrika kıtasında Çin'le mücadelesinde ya da Çin'le olan ekonomik rekabetinde diyelim kendi sistemini devam ettirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani özellikle e, ekonomik anlamda ne kadar rekabet edilebilir o tartışılır. Ama edebildiği kadar. Ama Türkiye'nin en büyük avantajı nedir Afrika ülkelerinde? Bu çok önemlidir. Biraz önce de belirttim. Orada 29 tane İslam ülkesi var. Bir kere bu faktör çok önemlidir. Bu faktörü, bu etkiyi, bu hususu ön planda kullanarak ve insani anlamda, barışçıl anlamda yaklaşarak kazandır kazan formülü ön planda olarak Türkiye'nin izleyeceği politikalar artık emperyalist hale gelen, emperyalist bir nitelik taşımaya başlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında bir adım önüne geçirir diye düşünüyorum. Bu oldukça önemli. Ama bunu da yapabilmek için de teknolojiye ihtiyacımız var. Teknoloji üretimine ihtiyacımız var. Bu çok önemli. Teknoloji üretimine ihtiyacımız var. Türkiye'nin özellikle son dönemlerde savunma sanayi başta olmak üzere buradaki teknoloji üretiminin de deki başarısı diğer alanlara da geçmesi gerekiyor. Diğer alanlarda da hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bunun içinde neye ihtiyaç var? İşte o meşhur günümüzde bahsedilen kritik mineraller, nadir toprak elementleri. Çünkü bugün güneş enerji panellerinden, elektrik enerjisinden, işte diğer çiplerden aklınıza ne geliyorsa, teknolojik konuda, silah konusu,
savunma sanayi başta olmak üzere diğer tüm bilişim sektöründeki tüm teknolojileri üretebilmek için bunlara ihtiyaç var. Bugün dünya hidrokarbon enerji jeopolitiğinden kritik mineral jeopolitiğine geçiyor. Bugün biz Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye düşünüyoruz. İşte Trump geldi. Ben daha önce de bütün televizyon programlarında Orta Doğu'da çıkmaz bu savaş. Bu savaş çıkarsa Pasifik'te çıkar diyor. Bakın burayı dinginleştirmeye çalışıyor Trump. Irak ve Suriye'yi Türkiye ile koordineli bir şekilde Türkiye'nin koordinesine verdi. Şimdi iş böyle olunca burayı yapabildiği kadar istikrarlı hale getirdikten sonra Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye çalışıyor. Orayı da bir şekilde en az çatışmaya indirdikten sonra bütün dikkatini nereye vermeye çalışıyor? Pasifik'e vermeye çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın bununla ilgili çok ilginç rakamlar var ve yazılar var. Şimdi 2022 yılının Nisan ayında Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınlıyor. Bu internette var. Herkes ulaşabilir. İsteyene de Aslan vasıtasıyla da siteye yükleriz. Orada da var. Bir rapor yayınlıyor ve bu uluslararası enerji raporunda bu biraz önce bahsettiğimiz kritik mineraller, nadir toprak elementlerinden bahsediyor. Ve bunların hangi ülkelerde olduğunu, hangisinin nerede çok olduğundan bahsediyor. Ve bu kritik minerallerin %90'ı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere Pasifik bölgesinde. Mesela bizim de Endonezya ile en son Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Endonezya Cumhurbaşkanı da buraya geldi. Bakın. Endonezya'da ne var? Endonezya'da bir Güneydoğu Asya ülkesi. Pasifik'e yakın. Ne var orada? Nikel'in %38'i var. Çok önemli nikel. Bugün pillerde kullanılıyor. Diğer birçok kritik mineral olarak kullanılan bir madde. Şimdi o zaman bizim de buna ihtiyacımız var demek değil mi? İşte Türkiye'nin Endonezya ile olan ilişkisi sadece mesela buraya geldiğinde Sayın Endonezya Devlet Başkanı sadece Gazze konuşulmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiğinde Endonezya'ya sadece siyasi konular değil, ekonomik konular işin temelinde vardı. İş öyle olunca o işte Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna baktığımızda bu biraz önce dediğim kritik minerallerin nadir toprak elementlerin orada olduğunu görüyoruz. Başka nerede var? İşte dünyanın çeşitli yerlerinde var. Bizde de var. İşte toryum var, bir başka şey var, bor var. Bunun gibi bazı şeyler var. Ama Ukrayna'da da var. Grönland'da da var. Afrika'nın güneyinde de var. Güney Afrika bölgesinde de var. Sahel'in altında da var. Şimdi iş böyle olunca buralardaki siyaset kızışıyor. Peki 2022 yılı Nisan ayında bu raporu yayınlandı. Hemen ardından 3-5 ay sonra Ekim ayında o dönemin ABD Başkanı Biden ABD Ulusal Güvenlik Strateji belgesini kongreye sundu. Ne yazıyordu kongrede? Aynen şunu söylüyordu. Başlıklar var o Ulusal Güvenlik Strateji belgesi. Rusya başlığı var, Çin başlığı var, Orta Doğu başlığı var, Avrupa başlığı var. Bütün başlıklar var orada. Yani ABD'nin izleyebileceği siyasetin, küresel anlamda izleyebileceği siyaset sorunlu bölgelerden bahsediyor. Çin'den de bahsediyor. Çin başlığı altında 3 strateji öngörüyor ABD. Diyor ki bizim diyor teknolojiye ayak uydurabilmemiz gerekiyor. Gelişen teknolojiye. Gelişen teknolojideki üretimleri yapabilmemiz için, ona dayalı üretimleri yapabilmemiz için o teknolojinin gerektirdiği ham maddeye ihtiyacımız var. Bu ham maddenin %90'ı o bölgede. Atıfta bulunuyor Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu. O zaman diyor bizim Çin'le aynı Ulusal Güvenlik Strateji belki şöyle diyor. Bizim Çin'le bu konuda işbirliği yapmamız lazım. Yani bu kritik minerallerin çıkarılmasından, bunların işlenmesinden tutun da tüm bunların diğer ülkelere dağıtımı, kendi ülkesine getirilmesinin sürdürülebilirliğini kılmamız ve istikrarını sağlamamız lazım diyor. Bunu da işbirliğiyle yapabiliriz Çin'le diyor. Bu görüşmeleri yapalım diyor. İkinci strateji, eğer bu olmazsa diyor, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı diyor, ekonomik yaptırımlar uygulamamız lazım diyor. Bu da olmazsa diyor, o zaman askeri seçenek ön plana çıkacak.
askeri seçeneği masaya getirecek ABD. Şimdi baktığımızda neyi görüyoruz? İşte Biden döneminde de oldu. Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında çeşitli ziyaretler yapıldı. Çeşitli görüşmeler yapıldı bakan düzeyinde. Temel husus neydi? Bu kritik minerallerdi. Bunda bir sonuç alınamadı ve ardından işte Trump yönetimi bu gümrük tarifelerini artırarak Çin'le bir ekonomik mücadeleye girişmeye kalktı. Çin'in ilk tepkisi neydi? Yani tamam, gümrük vergileri o artırdı, o da artırdı. O artırdı, o da artırdı. Fakat mutlaka gözden kaçmamıştır. Herkes bakmış, görmüştür. Çin Halk Cumhuriyeti kritik minerallerin ihracatına kısıtlama getirdi. Niye diğer maddelere kısıtlama getirmedi de kritik minerallerin ihracatına kısıtlama getirdi? İşte bu soruyu sorduğumuzda ABD'nin ve Çin arasındaki mücadelenin sadece gümrük tarifeleri ya da üretim açısından ekonomik anlamda olmadığını, esas sorunun hidrokarbon enerji jeopolitiğinden dünyanın kritik mineral jeopolitiğine geçtiğini bir göstergesidir. Temelinde bu vardır. Kritik minerale sahip olmak, ABD açısından sürdürülebilir kılmak ve bunun işte temin edilmesini sürdürülebilir kılmak. Bu mücadele var. Şimdi bu ekonomik mücadeleden de bu safhadayız, ikinci safhadayız. Eğer bu da olmazsa askeri seçenek masaya gelecek. ABD hazır mı askeri seçeneğe? Hazır. Nasıl hazır? İşte Çin'e destek olabilecek ülkeleri ne yaptı? İşte Rusya var değil mi? Bir şekilde Ukrayna Savaşı'yla zayıflattı Rusya. Yok, öyle bir şey yok şu anda. Yani Suriye'ye dahi müdahale edemeyen bir Rusya var şimdi. İkincisi İran. Şu anda İran üzerinde yapıyor. Pakistan'a gidecek sıra. Hindistan'ı kendi yanına çekmeye çalışıyor. Başka? Hiç de hepimizin dikkatini çekmiştir. Son 3 NATO Liderler Zirvesi'ne 3 yıldır yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne hangi ülkeler girdi? Geldi Pasifik'ten. Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya. Şimdi bu ülkelerin, Pasifik'teki ülkelerin Atlantik zirvesinde, NATO bir Atlantik paktıdır. Atlantik zirvesinde ne işi var diye sorduğumuzda, o zaman eğer ABD Pasifik'te askeri seçeneği masaya koyduğunda bu ülkelerin ona ekonomik anlamda, askeri anlamda destek vermesi için orada alıştırma turunda olduğunu düşünebiliriz. İş öyle olunca bugün 2 tane küresel güç, emperyalist güç bu kritik mineraller üzerinde yeni dünya siyasetini, dünyada yeni siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. O zaman Türkiye bunun neresine yer alacak? Hani diyoruz ya, Türkiye'de bölgesel bir güç, küresel bir güç olma yoluna gidiyor. İşte bunun için de Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bu kritik minerallere sahip olan ülkelerle az ya da çok, mesela Afrika'da var, Kongo'da var, diğer birçok ülkede var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarında bunlar yazıyor. Oralardaki birçok ülkeyle işbirliğini geliştirmesi lazım. İkili işbirliğini geliştirmesi lazım. Çünkü bu maddelere ihtiyacımız var. Tamam, petrol çok kıymetli, doğalgaz çok kıymetli. Onun önemi bitmedi. Önemi devam ediyor ama teknoloji de gelişiyor. Bu teknolojinin gelişen teknolojiyi üreten makinelerin çarkları belki doğal gazla dönüyorsa bile içerisindeki ham maddesi o kritik mineraller. İşte Endonezya ile olan ilişkimizi bu bağlamda değerlendirin lütfen. Yani sadece iki İslam ülkesinin Gazze'ye bakışı açısından bir başka siyasi açıdan değerlendirmemek lazım. O da çok önemli. O ayrı bir konu. Onu belki başka bir programda saatlerce tartışabiliriz. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken konu ekonomik anlamda Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ilişkilerin seviyesi ve hangi düzeyde olduğu ve kapsamı. Bunda kritik mineraller nezdinde görmemiz mümkündür diyebilirim. Şimdi Türkiye'nin yani bugüne kadar Türkiye'nin ve diğer işte bizler de hep anlatırken Batı emperyalizminden bahsettik. Peki Doğu'dan gelen bu finansal emperyalizm, mali emperyalizmi
Ee, Nasıl mücadele edecek Türkiye? Çin'in bu şekildeki kuşatmasına karşı Türkiye neler yapabilecek? Avrasya'da bağımsız bir politika izleyebilecek miyiz? Çok ilginçtir. Bakın işte Avrasya'da meydana bir olay. İş tamamen paraya dayanıyor. İş tamamen mali konulara dayanıyor. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkisine baktığımızda Avrupa Birliği'nin 12 milyar avroluk bir yardım paketi karşısında biz Avrupa Birliği olarak bu parlamento olarak bunları veriyoruz ama siz tanımadığınız bir Avrupa Birliği üyesi ülke kalmasın onu da tanıyın dayatmasıyla e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin nasıl tanındığını hep beraber gördük. O zaman ne yapması lazım Türkiye'nin? Daha güçlü bir ekonomi, daha fazla teknoloji üretimi, daha fazla insani yaklaşım. Zaten bu konuda biz hem Ali Coşar Bey'le hem Melih Bey'le hem Necat Bey'le yaptığımız ikili görüşmelerde daha önceki konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği politikanın nasıl insancıl ve barışçıl olduğunu, Nobel Barış Ödülü'ne aday olması gerektiğini bununla ilgili paylaşımlar da yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla Türkiye zaten bunları izliyor ve bu şekilde de küresel bir güç haline bölgesel bir güç haline geldi. Ama küresel güç olmak zorunda. Bunun için paraya ihtiyaç var. Şu anda para kimde? Bakın para İngiltere'de, Amerika'da ve birçok batılı ülkede. Doğal kaynak kimde? Asya'da, Çin'de, Orta Asya ülkelerinde, işte Türk Cumhuriyetlerinde, Afrika'da. Yani gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak var. Nakit para tamamen İngiltere ve Amerika merkezli bu güçlerde. Şimdi o zaman bunu nasıl dengeleyeceğiz? Burada mutlaka ekonomistler de vardır. Ekonomiden benden daha çok anlayan değerli dostlar da vardır. Şimdi, dolayısıyla bunun da dengelenmesi için siyasetin de mutlaka inisiyatif alması lazım. Hani diyorlar ya, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Pakistan'a gitti, orada çeşitli anlaşmalar yapıldı. Bayraktar'a Türkiye neden sahip çıkıyor? Bu bir özel şirket. Bununla ilgili televizyon programlarında da konuştuk. Ben aynısını söyleyeceğim burada. İşte bu özel şirkete Türkiye neden sahip çıkıyor? Burada ne kazancı var vesaire vesaire. Bakınız değerli dostlar, şimdi devletler kendi özel şirketlerinin, kendi ülkelerindeki özel sermayenin, devlet sermayesinin dışındaki özel sermayenin yapmış olduğu yatırımların ürünlerini, çıktılarını diğer ülkelere satılabilmesi için diğer ülkelerle siyasi anlaşmalar yaparlar. Şimdi anlaşma olmadan nasıl satacaksınız? Gümrük vergisini nasıl getireceksiniz? Nasıl bunları oraya çıkacak, gümrükten çıkacak, geri gelecek vesaire vesaire. Birçok prosedürü hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Şimdi iş böyle olunca ne yapması lazım devletin? İnisiyatif alması lazım ve bu ülkelerle ikili askeri, ekonomik işbirlikleri kurması lazım. İşte helikopter satımı. Şimdi bir helikopter ürettik. Bayraktar, SİHA ürettik. Bunları nasıl satacağız? Durduk yere Bayraktar gidip bunları satacak mı? Yok. O zaman işte dediğimiz gibi siyasetin daha fazla inisiyatif alması lazım. Aldığından daha da fazla alması lazım. Bu sermayeyi, bu teşebbüsleri desteklemesi lazım. Daha fazla bunların üzerinde bunların önünü açması lazım. Ali Fuat Yatırım Hocam, yapması sağlaması lazım. Ali Fuat Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ediyorsunuz. Fakat süremiz azaldığı için soru sormak isteyen dinleyicilerimize de fırsat verelim diye Evet, hatırlatmak istiyorum. evet. Konuklarımız arasında Yeminli Mali Müşavir İlker Bey var. Yine meslektaşı Engin Aydeniz Bey var. E, Diğer dinleyicilerimizden de bu ekonomik konu olması hasebiyle de uygun soruları bekleriz. Kalan süremizi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Evet, ben çok teşekkür ederim. Konuşmaya bir başlayınca bitmiyor. Lütfen kimse kusura bakmasın. Dediğim gibi aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ben bir programa baktım 30'ar dakika, 100 dakika. Dedim eyvah bu nasıl bitecek dedim ama bitmiş herhalde. Saate de bakmadım. Çok teşekkür ediyorum ben davetiniz Biz için. teşekkür Sorular ediyoruz varsa Ali Fuat Hocam. cevaplayayım. Size biz ayrıca şu anlamda da teşekkür ederiz. ASSAM'ın uzun zamandan beri Uluslararası Hakemli Dergisi'nin de editörlüğünü yapmaktasınız. Bu konuda da emeğinize çok saygılıyız. Çok teşekkür ediyoruz.
Bir önceki panelistimiz Fatma Gülşen Hanım'ın konularıyla da ilgili olarak, Ali Fuat Hocam'ın konularıyla ilgili olarak sorusu olan arkadaşımız, dinleyicimiz var mıdır? Kalan süremizi böyle değerlendirmek isteriz. Ben çok faydalı bir program olduğuna inanıyorum. Ufkumuzu açıcı bir program oluyor. Ağzınıza sağlık. Gerek Ali Fuat Hocam, gerekse Fatma Gülşen hanımefendi. Güzel oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ali abi, ben bir şey söylemek istiyorum Buyurun değerli hocam. konuklarımıza. Şimdi dergiden bahsettiniz. Dergimiz 10 yıllık bir dergi, hakemli dergi. Akademik alanda yayın yapıyor. Çok inceleyip sık dokuduk. Belli bir seviyeye getirdik. Şu anda uluslararası alanda birçok tanınır endekse başvurduk. Bugüne kadar Türkçe, İngilizce, Arapça yayın kabul ediyorduk. Arapça hiç gelmedi. Türkçe ve İngilizce geldi. Kasım sayısından itibaren dergimizi sadece İngilizce yayına çevirdik ki uluslararası endekslerde, ki bu hatırı sayılır endeksler var. Bunlara başvurduk. Orada net bir şekilde taranması için, kesinlikle taranması için. Ama şimdi biz buradan tabii ki tüm katılımcıların tanıdıkları akademisyenler vardır, yurt dışı bağlantıları vardır, oradaki değerli akademisyenler vardır. Bunlardan bizim dergimize makale gelmesi için İngilizce makale istiyoruz. Destek vermelerini istiyoruz. Yani şunu da belirtelim, makale sıkıntımız yok. Onu da belirtmek istiyorum. Ama dediğim gibi bilgileri olsun. Bu şekilde akademik anlamda yükselmek isteyen arkadaşları olabilir, yayına ihtiyaçları olabilir. Ve bunların makalelerini dergimizin kurallarına uymak şartıyla ve hakemden geçmek şartıyla kabul ediyoruz, hakeme gönderiyoruz ve oradan gelecek sonuçlara göre de yayınlıyoruz. Bunu da belirtmiş olmak istiyorum, belirtmek istiyorum. Sağ olun hocam. Şunu da ilave edeyim ben de müsaadenizle. Dergimizde her yıl yapmakta olduğumuz kongrelerimizin sonuç raporlarını da yayınlama çabası içerisindeyiz. Değil mi hocam? Bu raporlar da bir referans olacak şekilde gayet kıymetli raporlardır. Akademik araştırma yapan araştırmacı arkadaşlar için de bir zemin teşkil edecektir. Zaman zaman dergimize bakmalarında fayda var. Onu ifade etmek isterim. Peki, şu anda süremiz dolmak üzere. Planladığımız 100 dakikalık süre dolmak üzere. Eğer soru yoksa biraz sonra programı kapatmak istiyorum. Ben programa katılan, panelist olarak görev alan Fatma Gülşen Hanım, doçent doktor Ali Fuat Hocam, e, başta olmak üzere çok teşekkür ederim. Ağızlarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizleri ihmal etmeyip programa Türkiye'nin neresinde olursa olsun katılan ASSAM üyelerimiz, gönüldaşlarımız, onlara da çok teşekkür ederiz. Şu anda önceden tanımadığım 5-6 tane de farklı arkadaşımız katılmış. Profesör Doktor Gökhan Bolat Bey vardı. Biraz önce zannediyorum işi olduğu için ayrıldı. E, Çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Sorusu olan var mı efendim? Yoksa kapatıyoruz programı. Ben de Çetin Zamanteoğlu sizin Bey. Çetin Bey buyurun. Çetin Bey buyurun efendim. Çetin Çetin Bey'in Bey, sesini açın. e, Çetin Bey mikrofonunuzu açarsanız. Emre Bey yardımcı olunuz. Çetin Bey kendi sesinizi açabilirsiniz. Heh, e, evet buyurun Çetin Bey. Hocam, çok faydalı bir program oldu. Çocuklara bize bilgi veren çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel hazırlamışsınız Ali Bey. Size ayrıca teşekkür ederim. Efendim, gündemi çok iyi değerlendirdiniz. Benim çok selamlar, hürmetler diliyorum. Ses kesintili geldi. Çetin Bey çok anlaşılmadı. Yine söz almak isteyen bir başka dinleyicimiz var. Programı kapatıyorduk ama Çetin Bey'inki bittikten sonra e, İlker Küçüker Bey'e söz vereceğiz. Çetin Bey bitti. İlker Bey buyurun.
İlker Bey buyurun efendim. Ali Bey merhaba. Bütün arkadaşlarınıza iyi akşamlar dilerim. Merhabalar, Çok hoş teşekkür geldiniz ederim. programa. Çok güzel bir program oldu. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Ben bu sabah Umman'dan Türkiye'ye geldim. Umman'da yerleşik ticaretimiz var. Hoş geldiniz. Dubai ve Uganda'da da işlerimiz var. Hocama çok katılıyoruz. Ali Fuat Bey çok güzel tespitlerinden de çok teşekkür ederim. Evet, Gerçekten çok doğru, çok güzel tespitleri var. Şu anda biz hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsun, hem Uganda'da olsun, hem Umman'da Çinlilerle bir rekabet halindeyiz. Çok hızlı şekilde, çok şiddetli şekilde fiili bir ticari savaş var. Çok güzel tespitleri var. Bunları daha çok mecralara duyurursak bizim için, Türk iş adamı için, Türk sanayicisi için, kültürel anlamda, ticari anlamda, siyasi anlamda çok çok başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Ve daha inşallah. çok insanımızın yabancı değil, daha çok yurt dışına çıkmasını rica ediyorum. Çok teşekkür Evet. ederim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İlker Bey kardeşim. Benim eski bir değerli arkadaşım. Programa da yoldan gelmiş olması hasebiyle sonradan katılabildi. Not aldım ben İlker Hocam. Onları müteakip dönemdeki faaliyetlerimize dahil edeceğiz inşallah. İnşallah. Çok E, teşekkür ederim. evet. Başka sorusu olan var mı acaba? Evet, şu anda planladığımız süre tam olarak uyduk. Bir dakika geçiyor. Bir Başka tane eşliğe el de kalktı ama Eyüphan Bey soru sormak istiyor. Heh, Diyarbakır'dan Eyüphan Bey. ben görmemiştim. Eyüphan Bey buyurun. Hayırlı akşamlar. Güzel bir program oldu. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabii ben meslek hayatımda kimya hocasıydım. Siz böyle kıymetli nadir minerallerden falan bahsedince biraz eski yıllara gittim. Evet, Tabii bu tür değerlerin tamamı aslında insanlığın zenginliğinin yanı sıra huzur ve mutluluğu içindir. evet, Bizim ülkemiz siyaset açısından biraz iyiye doğru gidiyor. Fakat toplumsal açıdan biraz umut ve motivasyon eksikliği var. Sorum Fuat Hocama. Acaba bu gençliği bir şekilde bir şemsiye altında bir araya getirmek için, onlara moral ve motivasyon vermek için nasıl bir çaba sarf edilebilir? Soru buydu efendim. evet. evet, çok Buyurun teşekkür efendim. ediyorum Eyüphan Bey. Şimdi ben derslerde üniversitedeki Gaziantep Üniversitesi'nde çalışıyorum. Derslerde sürekli olarak bu konuya değiniyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtmiş olduğu gibi iç cepheyi sağlam tutmak konusunda neler yapılabileceğine dair mutlaka siyaset bilimi hocası da olmam hasebiyle derslerde bu konulara değiniyorum. Mesela ne diyorum? Haklarınızı koruyun. Bakın bunları koruyun. Örgütlü toplum olup, şimdi buradaki örgütü derken tabii terör örgütünü bahsetmiyoruz. Biz akademik anlamda örgüt derken mesela bir kasaplar derneği, işte Kanarya Sevenler Derneği, ben hep böyle örnek veririm. İşte Bestinler Derneği, Diyarbakırlar Derneği değil mi? Suruçlar Derneği var. Yani örgütten kastım bu. Yani ama bu örgütlü toplumu kendi çıkarınız için kullanırken de bunu ülke çıkarı üzerine çıkarmadan kullanın. Çünkü Eyüp Han Bey, Ali Fuat Gökçe tek başına Gaziantep valisine, Diyarbakır valisine ulaşamaz. Randevu vermezler. Ama Kasaplar Derneği'nin bir üyesi olarak, dernek olarak gittiğinizde derdinizi çok daha rahat anlatabilirsiniz, randevu alabilirsiniz diyorum. Bu örnekleri anlatıyorum. Ama bu taleplerinizi ve isteklerinizi yaparken de bunları mutlaka şiddete başvurmadan yasal ortam içerisinde, anayasal ortam içerisinde yapın ama sesinizi duyurun. İsteklerinizi belirtin ki siyasi mekanizma sizi duysun. Varsa bir eksiği tedbirini alsın. Bu birinci aşama. İkinci aşamada özellikle temiz toplum olabilmek adına birlik beraberlik için bu da çok şart, önemli bana göre temiz toplum adına bir kere kendi kültürünüze, inançlarınıza aykırı hareket etmeden faaliyetlerinizi sürdürün diyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bizim üniversite hocası olarak benim mesela burada yapmam gereken o. Peki toplum olarak ne yapmamız lazım? Bu gençlere sahip çıkmamız lazım.
Gençleri sokağa salmamamız lazım. Gençleri kendisinin uğraşabileceği, yapabileceği e, yetenekleri çerçevesinde eğitmemiz sanırım daha iyi. Yani herkesi polis yapamayacağımıza göre, herkesi asker yapamayacağımıza göre o zaman işletme, iktisat, siyaset bilimi okutmamıza gerek yok. Yani bu şekilde okuyan gençler bir bakıyorsunuz ki işsiz kalıyor, e, sıkıntı oluyor. Formasyon eğitim alıyor, öğretmen olmak istiyor. Devletin de belli bir kaynağı var, belli bir hacmi var. Şimdi iş öyle olunca bakıyoruz işte haberlerde izliyoruz. Usta aranıyor. Duvar ustası aranıyor, boyacı aranıyor, su tesisatçısı aranıyor vesaire vesaire. Bu gençler acaba böyle olabilir miydi? Biz anne babalar bu konuda ne düşünüyoruz? İlla diyoruz ki çocuğumuz üniversite mezunu olsun. Evet, hocam, zannediyorum İrfan Bey'in sorusunun bir başka beçesi de var. STK'lar ve aileler bazında da beçesi olduğunu düşünüyorum. Fatma Hanım'ın bu konuda tecrübesi olduğunu biliyorum. Bir şeyler söylemek ister misiniz Fatma Hanım? Fatma Evet, Hocam. ben Eyüphan hocama öncelikle selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Şimdi aslında çocuklarımızın, gençlerimizin eksen kaymasının sebebi dinden kaymalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Ben İslami kökten dinci birisi olarak şunu söylemeliyim. Çocuklarımıza ehli sünnet kaidelerini öğrettiğimiz zaman, Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumuz zaman görüyoruz ki sahabenin kahir ekseriyetinin çocuk ve genç olduğunu fark ediyoruz. Görüyoruz yani ve Peygamber Efendimizin çocuklara ve gençlere nasıl davrandığını görüyoruz. Aslımıza dönersek, kendimize dönersek gençlerimizi ve çocuklarımızın doğru yola geleceğini düşünüyorum ben. Güzel ahlaklı olmalarını sağlamak bizden geçiyor, biz yetişkinlerden geçiyor. Çünkü insanoğlu görerek öğrenen ve taklit ederek yaşayan bir varlık. O yüzden STK'larda Türkiye Yazarlar Birliği başta olmak üzere pek çok STK'nın içinde gençlik çalışmaları yapıyorum ve genç kızlar üzerinde bir tesirim olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece özde ve sözde bir olarak İslami kaidelere uygun bir şekilde anlattığımı ve yaşadığımı düşündüğüm için kazandığımı düşünüyorum. Eyüphan Hocam çok güzel değindi. Gerçekten gençlik bir buhran içinde ama onun sebebi bizleriz. Medya, sosyal medya ve kültür emperyalizmi diye bir şey var biliyorsunuz. Kültür emperyalizmin sonuçlarını yaşıyoruz hepimiz. Ben böyle düşünüyorum. Gençlere samimi ve içten bir şekilde yaklaştığımız zaman ve İslami kaidelerle yaklaştığımız zaman inanın %100 sonuç alıyoruz. %99 demiyorum Ali Hocam. %100 sonuç alıyoruz. Evet. Allah razı Teşekkür olsun. ederim bana da şans verdiğiniz için. Çünkü siz Biz vermeseydiniz teşekkür ederiz. ben isteyecektim. Sağ olun Eyüphan Hocam. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Fatma Hocam. Başka soru yoksa programı kapatıyorum. Şu an 7 dakika açtık. Yani insanların başka faaliyetleri de olabilir. Bunların haklarına girmeyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Katılımcı, dinleyici, panelist kardeşlerimize, herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ülkemiz için, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için daha güzel günleri görmek dileğiyle. Sağ olun. Selamünaleyküm. Biz Hayırlı teşekkür ederiz. akşamlar. Selam, sağ olun.